Hadi ama, herkes bunu yapıyor. Bu sözleri en yakın arkadaşı söylüyordu. Gergin hissetse de korkacak bir şey yok diye düşündü. Ne kadar kötü olabilirdi ki? Bir kez deneyecek ve bir daha asla ama asla yapmayacaktı. Zaten uyuşturucuyla ilgili hikayeler de biraz abartılıyordu. Bir kereden bir şey olmaz. Olmaz değil mi? Çok geçmeden vücudunu kontrol edememeye başladı. Yere doğru bükülmüş, sarsılıyor, ağzının kenarlarından tükürükler sızıyordu. O, artık fentanil krizinde sadece bir istatistik haline geldi. Aşırı doz, uyuşturucu var olduğu sürece her zaman bir tehlike oldu. Ancak teknoloji ilerledikçe ve yeni ilaçlar piyasaya çıktıkça aşırı dozdan ölümler arttı. Aşırı doz ve zehirlenmeler, 19 yaş ve altındaki çocuk ve ergenlerde 3. önde gelen ölüm nedeni haline geldi. Ve bunların çoğuna sentetik opioidler neden oldu. Öldürücü dozu sadece 10 tuz tanesi kadar olan ve diğerlerinden çok ama çok daha ölümcül olan özel bir opioid var. Şiddetli ağrıları tedavi etmek için sentezlenen bir madde. Bu maddeyi kullandığınızda kaslarınız öyle bir gevşiyor ki motor fonksiyonlarınız bozuluyor. İsteseniz de dik duramıyorsunuz. Adeta ikiye katlanıyorsunuz. Öyle ki yatacak gücünüz bile kalmıyor. Ve artık dünyada değilsiniz. Bir ağrı kesici sonunda bir ölüm aracına dönüştü. Dünyanın dört bir yanındaki sokaklarda, hastanelerin, acil servislerinde ve göçmen kamplarında bu madde yüzünden ölen binlerce insan var. Evet, bir uyuşturucu olan fentanilden bahsediyoruz. Vücutta morfin etkisi yapan ve genelde analjezik olarak kullanılan bağımlılık yapan maddelere opioid ismi verilir. Fakat bir zamanlar tıbbi bir mucize olarak görülen bu güçlü sentetik opioid, bir felaketin sessiz başlatıcısı oldu. Fentanili belki de hiç duymadınız ama morfin ve eroini biliyorsunuz. Salgınlar dünyayı alt üst ederken, morfinin zararları anlaşılmıştı ve bilim dünyası bağımlılık yapmayacak bir ilacın peşine düşmüşken, yüksek düzeyde bağımlılık yapan eroini keşfetti. Günümüzün en tehlikeli maddesi eroin, Bayer laboratuvarlarında üretilmişti. Kısa zaman içerisinde yeraltı bu kafa yapıcı maddeyi keşfetti ve eroin kullanımı çığırından çıktı. Fakat bakın bu, hayal edebileceğinizden de korkunç bir uyuşturucu. Eroinden 50, morfinden 100 kata kadar güçlü. Dehşet verici değil mi? Amerika'daki doz aşımı ölümlere göre fentanil gibi sentetik opioidler, kokain, eroin gibi uyuşturuculara göre daha fazla kişiyi öldürüyor. Eroinin ölümcül dozu ve fentanilin ölümcül dozu arasındaki uçurumu görmek ister misiniz? Tekrarlıyoruz. Günümüzün en tehlikeli maddesi olarak bilinen eroinden bile ölümcül. Doktorlar onu şiddetli ağrıları tedavi etmek için kullanırken, sokaklarda, karanlıkta, ölüme meydan okuyanlar, bir başkasının kabusunu kendi elleriyle meydana getirir oldu. Öyle ki tedavi amacıyla kullanımında dahi fentanil zehirlenmeleri ve ani ölümler görülebiliyor. Son yıllarda kronik ağrı sebebiyle hastaneye yatırılan olgularda fentanile bağlı aşırı dozda ölümler tespit edildi. Ekranlarda, hastanelerde gördüğünüz ilaçlar, titizlikle kontrol edilen tedavi araçları olarak pazarlanabilir. Ancak sokaklarda bu maddeler sıradan bir hap haline gelir. Yavaşça ama keskin bir şekilde zihinleri ele geçirir. Fentanil işte insanlara bunu yapıyor. Onları birer zombiye çeviriyor. Gerçek olamaz gibi görünüyor değil mi? Fakat gerçek ve artık Türkiye'ye de ulaşmış durumda. Pek çok insan fentanil ile farkında olmadan tanışıyor. Nasıl mı? Çünkü bu madde eroin ya da kokain gibi uyuşturuculara karıştırılarak satılıyor. Sokakta Apache, Çinli Kız, Dans Ateşi, Jackpot veya TNT adlarıyla isimlendirilen fentanil, günümüzde tek başına satılmıyor elbette.
en yaygın şekilde eroin ile karıştırılarak piyasaya sunuluyor. Bu sebeple birçok madde kullanıcısı farkında olmadan fentanil kullanıyor. Gücü sebebiyle sokaktaki uyuşturuculara karıştırılmaya başlandı bile. Peki bu ne demek? Eroin ile aşırı doz farklarını göstermiştik. Öyleyse siz zararlı olmadığını düşündüğünüz, ki bu zaten mümkün olamazdı, ya da dozu aşmadığınıza emin olduğunuz bir uyuşturucuyu vücudunuza sokarken, işte bu zombilerden birine dönüşüyorsunuz. Böylelikle hiçbir uyuşturucu masum olamaz. Hepsi birer tehdit. You have fake heroin, fake ecstasy, you have fake cocaine, fake grass. Grass that is, you smoke it, don't do nothing. Fentanil vücudunuza tam olarak ne mi yapıyor? Birçok ilacın beyne ne kadar hızlı girdiği ve ne kadar girdiği etkilidir. Fentanil her ikisinde de iyidir. Sentezlenme sebebi daha en başında morfinin yağda çözülememesinden dolayı beyne biraz daha geç ulaşmasıydı. Fakat eğer yağda çözünebilirse, kan, beyin bariyerini çok daha hızlı aşıp anında ağrıyı kesecekti. Bu da ileri düzey acı hisseden bir hasta için muhteşem bir ilaç olacaktı. Beynimizde opioid reseptörleri denilen şeyler var. Bunlar normalde örneğin maraton koşarken size yardımcı olmak için kendi beyninizin ürettiği kimyasalları alır. Ancak fentanil hiç de sağlıklı olmayan bir şekilde bu sistemi atlar ve reseptörleri anında doldurur. Tüm bu değişimler ile de merkezi sinir sisteminin sinyal iletim hızını azaltır ve acı eşiğinin yükselmesini sağlar. Veteriner hekimlerin bile kullandığı bu ilaç, basitçe beyne şunları da yapar. Birincisi, dopamin daha kolay salgılanır hale gelir. Dopamin ödülle ilişkili olduğundan kendinizi gerçekten çok iyi hissetmenizi sağlar. Uyuşturucu kullanıcıları da zaten ilacın yan etkisi olan bu etkiyi severler. Ancak diğer yan etkiler sizi hızla öldürebilir. Şu opioid reseptörlerini hatırlıyor musunuz? Bunlar beyin sapınızda da bulunuyor. Bu reseptörler dolduğunda vücuda nefes alışverişini yavaşlatmasını söylerler. Ve fentanil beyne çok hızlı bir şekilde çok fazla kimyasal madde sokma konusunda harika olduğundan bu reseptörler kolayca aşırı yüklenir. Bakın, ne kadar hızlı olduğunu tahmin edemezsiniz. Dolayısıyla küçük bir kırıntısını kullanmakla vücut doğal nefes alma refleksini kapatır. Solunum saniyeler içinde durur. Kişi bilincini kaybeder ve ölür. You know, I look for money, you look for fun. You get the fun, I get the money. Çin ile Amerika arasında başlayan ve artık bir silaha dönüşmüş olan fentanil savaşlarının sebebi de işte tam olarak bu. Bu stratejik saldırının elbette tarihsel bir bağlamı da var. Bu uyuşturucunun en büyük sağlayıcısı yine Çin. Günümüzde Amerika'da büyük bir krize yol açan bu uyuşturucunun %90'ından fazlasını yine Çin üretiyor. Geçmiş yüzyıllar öncesine dayanan uyuşturucu meselesi, Çin'in büyük bir afyon pazarına çevrilmesiyle başlamıştı. Yıllar içinde Çin İmparatoru artan tiryakilik karşısında afyon ithalatını yasaklamaya çalışsa da başaramadı. Bunun karşısında Çin, İngiliz tüccarların 20.000'den fazla afyon sandığına el koydu ve afyon savaşları başladı. Çin felaketin başlangıcındaydı. En nihayetinde afyon ticareti serbest bırakıldı. Bağımlılık ülkenin damarlarına yayıldı. Fakat afyon bütün dünyayı sarıp ABD'de bir kriz yaratana kadar bir problem olarak görülmedi. Elbette ki. How long you been using fentanyl? 6+ years. So is this your buddy right here? Yeah, it's my friend. Yeah. So he's nodding out. Is he okay? He's fine with me, I think. Bugün yine Çin, düşük gelirli Amerikalıların uyuşturucuya olan eğilimini iyi biliyor. Ve her yıl kilolarcasını Meksikalı kartellere satıyor. Karteller de güzelce Amerikalılara ulaştırıyor. And in China, they have a very, very tough penalty for drugs. It's called the death penalty. And I said to President Xi, you don't have much of a drug problem. Do you have a drug problem? No. No drug problem. I said, so you have 1.4 billion people and you don't have a drug problem. That's right, no drug problem. Amerika ise her yıl opioid krizi nedeniyle $1,5 trilyon para harcamak durumunda kalıyor. Bu bağımlılık ülkeye büyük bir ekonomik yük oluşturuyor. Dolayısıyla 18-45 yaş arası Amerikalıların bir numaralı ölüm nedeni artık sağlık ya da kazalar değil, fentanil.
2023'te sadece Amerika'da 77 bin kişi bu madde yüzünden hayatını kaybetti. Bring into our country from the southern border, and they're poisoning our children. Hopefully they're not poisoning you. Ne var ki hükümet, sağlık harcamalarının yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı, dağıtımı ve kullanımıyla mücadele için güvenlik birimlerini güçlendirmek ve operasyonlar düzenlemek zorunda kalıyor. Fentanyl, heroin, meth, and other lethal drugs are pouring across our wide open border, stealing hundreds of thousands of beautiful American lives, and it's happening like never before in our history. Öte yandan devletin ceza infaz kurumlarını işletme maliyetleri, iş gücü kaybı, sosyal güvenlik sistemlerinde artan yüklerin yanı sıra dolaylı olarak eğitim ve toplumsal yükleri de beraberinde getiriyor. Uyuşturucu kullanımının yasak olması, şiddet ve bağımlılığı arttırıyor anlayışı günümüzde hala mevcut. Esrar kullanımının yasal olduğu narko devlet Hollanda'nın sözde refahı buna hala büyük bir örnekmişçesine gösterilir. Problem has become so bad that police officials and politicians admit privately the battle is lost. The city of Amsterdam is slowly moving away from a policy of prohibition to one of accommodation. Fakat Britanya Kolumbiyası ölümcül opioid kriziyle mücadele çabalarının bir parçası olarak Kanada'da ağır uyuşturucu kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk eyalet olmuştu. Dolayısıyla bu eyaletlerde uyuşturuculara erişim çok kolay. Avrupa'da genel olarak esrar üzerine olan dükkanların yanı sıra burada birçok uyuşturucunun satıldığı dükkanlar var. Peki şu an ne durumda olduğunu görmek ister misiniz? you got all this trank, you got benzo, you got fentanyl, you got heroin. You don't know what's in your dope. İzlediğiniz görüntüdeki bu kişi henüz 20'li yaşlarında ve muhtemelen birkaç yıl içinde ölecek. Konuşma yetisini neredeyse tamamen kaybetmiş durumda. Çünkü uyuşturucu etkisinde. Savunulan bir başka görüş de uyuşturucuyu suç olmaktan çıkartmak ve bağımlıları birer hasta olarak kabul etmek. Peki bu sorunu çözer mi? Zombileşmiş bu insanların ülkeyi getirdiği bu hal, devletin tıbbi destek birimleriyle çözülebilir bir halde mi sizce? Are you on trank right now? Is that why you're nodding out? I don't know, I might be. More drugs better. Bu artık evrensel anlamda patolojik bir sorun. Bizzat kullanıcısına zarar verdiği artık kesin olan bir maddenin kullanımı suç olmaktan çıkarılamaz. Nihayetinde Türkiye'de ilk vakaları görülmeye başlanan bu uyuşturucu madde, bir kereden bir şey olmaz fikrini affetmiyor ve son noktayı koyuyor. Küçük ve ölümcül tanecikler yavaşça ama keskin bir şekilde her şeyinizi alıyor. Uyuşturucuyla mücadele gün geçtikçe daha güç hale gelse de çözülmesi imkansız bir sorun değil. Zincirin ilk halkası şüphesiz insanları ve gençleri zehirleyerek organize suçu besleyen şeytani narkotik yapılanmayken son halkayı bizler ve irademiz oluşturuyor.